Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir kriptolara da bakacağım. Malum bugün Trump'ın yemin töreni var. Bu yemin töreni sonrasında bir yükseliş gelir mi? Bunu takip ediyoruz. Oldukça da önemli bir dirence geldik. Bugün 109.350'lerde yeni bir rekor kırdı fakat daha henüz tam bir kırılım alabilmiş değiliz. Yukarıda 108.230 üstünde kalıcı olduğunu görmemiz gerekecek. Aksi takdirde Trump'ın seçilme beklentisiyle 49.350'lerden başlayan bu yükseliş beklenti gerçekleşti deyip satışa geçer mi? Bunu takip etmemiz bugün için çok önemli, kritik. Burada da şu son yükselişe baktığımızda önemli gördüğüm destek bölgesi 104.738, 103.627. Bu bölge korunduğu sürece bir düzeltmeden dahi bahsedemeyeceğiz. Yükselişin devamı beklenir. Ancak burada yemin sonrasında bu yemin töreniyle birlikte bir yükseliş gelecek olursa bu seviyeleri de güncellememiz gerekecek. Bu %23.6'nın geçtiği bölgeyi mutlaka takip etmelisiniz. Kırılması durumunda bir düzeltme sürecine gidilir. Aslında burada da gene bir sorun yok. Ta ki aşağıda şu anki tepeyi koruduğumuz takdirde 97.463, 96.549 bölgesini takip ediyor olacağız. Bu bölge kırılacak olursa işte o zaman görünüm bozulmaya başlayacak. Maliyetinize ve risk algınıza göre bu destek seviyeleri kırıldıkça risk azaltmak çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde şu an için zaten bir düzeltmeden de bahsedemiyoruz. Yükselişin devamı gelebilir. Burada Bitcoin özelinde günlük grafiklerde şunu da göstermek istiyorum. Bakın 22 Kasım tarihinde oluşan şu tepe sonrasında RSI'da bir uyumsuzluk var. Dolayısıyla bu artık gücünün azaldığını, alıcıların zayıflamaya başladığını gösteriyor. Her ne kadar yeni yüksekler yapıyor olsa da RSI tarafından desteklenmediğini de bilmemiz önemli. Bu nedenle olası düzeltmede kademeli olarak risk azaltmak çok daha doğru olacaktır. Buradan Ethereum'a geçecek olursak son analizde Bitcoin'in yükselmesiyle geride kalan Ethereum'un bir atak yapabileceğini konuşmuştuk. Fakat burada 3556, 3522, %78.6'nın geçtiği bir Fibonacci bölgesidir. Önemli bir bölgedir. Bu bölgeden satışlarla karşılaştık ne yazık ki. Dolayısıyla Ethereum'da zayıf seyir devam ediyor diyebiliriz 3553 kırılana dek. Burada aynı zamanda bir düşüş trendi de oluşmaya başladı. Fakat bakın aynı zamanda buradan gelen satıcılar şu son yükselişe esas aldığımızda maksimum düzeltme sınırından tekrar alımlarla karşılaştı. Dolayısıyla şu yatay banda kararsız bir alan diyebiliriz. Yukarıda 3553 mu geçilecek? Yükselişlerin devamı için çok önemli. Yoksa aşağıda 3143 kırılıp satıcıların güçlendiği bir süreç mi takip edeceğiz? Şu yatay bandın kırılımına göre Ethereum'da da yön netleşecek. Buradan Ripple'a geçecek olursak Ripple'da da şu son yükseliş sürecinin bir düzeltmesi geldi. Kapanışlar itibariyle baktığımızda 2.94 minimum düzeltme sınırından tekrar alımlarla karşılaştık. Aynı zamanda bu hareket bakın şu bir önceki tepe bölgesinin direncini destek olarak da çalıştırmış durumda. Şu an için yukarıda 3.40'ın geçilmesi önemli olacak. Son oluşan tarihi zirvesi aynı zamanda bu bölgenin geçilmesiyle birlikte şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. 3.40 geçildiği takdirde. Burada da hatırlarsanız 5.30'lara kadar formasyon hedefleri var. O yükseliş sürecini takip ederiz. Ancak olası buradan gelecek satışlar 2.94'lerin altına inecek olursa bu sefer düzeltmenin derinleştiğini söyleyeceğiz ve 2.72-63 çok önemli olacak. Burası maksimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölge korunduğu sürece gene sorun yok. Şu yükselişin bir miktar güçlü düzeltmesini yaptı ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak 2.63 altı kapanışlar sıkıntılı olabilir. 2.30'lara kadar minimum bir geri çekilme yaşanabilir. Evet, kriptolardan da bugünlük bu kadar diyelim. Trump'ın yemin töreni sonrası bir miktar piyasayı yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Burada bir düşüş, geri çekilme beklentim var gibi algılansın istemiyorum. Ancak piyasanın ne yapacağını önceden kestirmemiz mümkün değil. Beklentiyi aldık, gerçekleşmeyi sattık gibi bir durumla karşılaşırsak burada verdiğim seviyelere dikkat ederek risk azaltmak çok daha doğru olacaktır önümüzdeki süreç için. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.